stüdyomuzda Türk halk musikisine ismiyle ve sanatıyla büyük bir hava getiren değerli sanatçı Selda. İşte Selda ve sihirli gitarı. Babam hayvan hastanesinin başhekimiydi. Veteriner hekimdi. Hayvanları kurtarırdı. Babam bizi müziğe başlattı. Ben daha okula gitmiyordum. Vallahi evde bir mandolin vardı. Kendimizi mandolin çalarken bulduk. Babam gösteriyordu tabii notaları falan. Notayla çalıyorduk. İnanılmaz bir şey. Şimdi çal desen çalamam. Unuttum çünkü. Sonra biz böyle kardeşler falan konser verirdik sinemada. Düşünebiliyor musun? Filmden önce ailecek çıkıyorsun. Çalarak konser yapıyoruz. Yani ne kadar enteresan bir aile falan. Gitarla tanışmamız da babamız öldü banda. Gitarla tanışmamız daha sonra. Ankara'da. Babamız ölünce Ankara'ya geldik. Ankara'da teyzem işte bize sahip çıktı. Onun oğlunun kötü bir gitarı vardı. Telleri kopuk falan. Onunla başladık. Hani öyle başlarlar ya. Ya sapı kopuktur ya telleri kopuktur. Sonra işte gitarla birlikte şarkılar söylemek faslı başladı. 15 yaşındaydım. Acayip gitar çalarak şarkı söylüyordum ben 15 yaşında. Ve Ankara'da meşhur oldum ben. TRT diyoruz şimdi ama o zaman Ankara Radyosu'ydu. Henüz TRT'ye geçiş yoktu. Radyoda bantlar yaptık falan. Yabancı dilde şarkılar söylerdim ben. İngilizce, İspanyolca, İtalyanca şarkılar söylerdim. Dertten kurtulmuyor zavallı başım. Maşallah çok güzel söylüyor. Delisin vallahi. Meşhur olanların senden fazla nesi var? Kolay mı sanıyorsun plak doldurup meşhur olmayı? Dur kız! Ahmet abimin bir tanıdığı var. Belki o sana plak doldurman için yardım edebilir. Eder mi dersin? Erkan Özerman beni keşfetti. Hani şu ünlülerin menajeri var ya. Sonra Erkan abi benimle mukavele yaptı falan. Müzik dünyası dedi, Yahudilerin elinde senin adın Zelda olacak dedi. Seni Amerika'da meşhur edeceğim dedi. Yok Erkan abi yapma dedim, beni Zelda falan değil, ben Selda'yım ya. Neyse bu ilk televizyon programı işte. Taş duvarları falan gösteriyorlar. Ve ben de mahpushanelere güneş doğmuyoruz söylüyorum. Ama benim adımı o plakette Zelda diye yazdırmış Erkan abi. Bağcan da yok, Zelda. Şimdi onu bir görünce benim de Van'dan bir arkadaş orada prodüktör olarak çalışıyor. Abimin arkadaşı Atilla İlvan. O demiş ki aha onun adı Zelda değil Zelda, onun adı Selda demiş. Bu ara ne Zelda ne Selda plakartı aşağı indirivermişler. O görünmemek bir işime yaradı. Kim bu diye. Diyorlar ki sen niye türkülere başladın? Bu yabancı dilde söylerken. Ben de diyorum ki başıma taş düştü. Türkülere başladım diyorum. Şimdi o dönemde de böyle bir akım vardı. Hani Anatolian folk müzik falan diyoruz ya. Benden önce yapanlar var o müzik türünü. Ustalarımız vardı. İşte Barış Manço, Cem Karaca, onlar benden önce söylüyorlardı. 1970'li yıllar aslında türkülerin iyice popüler olduğu yıllar. 60'lı yılların ikinci yarısından itibaren Anadolu pop denilen, Anadolu rock dediğimiz, sonrasında adını öyle anmayı tercih ettiğimiz rüzgar Selda dahil pek çok insanı etkiledi. Selda son dakikada o rüzgarı yakalayıp ondan sonra hep onu sürdüren insanlardan, bu anlamda çok önemli. Erkin Koray bunu uzayda bir elektrik hasıl oldu diye anlatmıştı Roll dergisindeki bir söyleşi de. Çünkü bütün dünyada aynı anda bir folk rüzgarı esti. İnternetin olmadığı, televizyonun yaygınlaşmadığı, radyonun bile çok fazla insana ulaşmadığı yıllarda bir anda sahiden bütün dünyada böyle bir şey çıkmıştı ve Türkiye'de bu rüzgarın peşine takılıp ilerleyenlerin son halkalarından birisi Selda Bağcan. Elindeki gitarını İspanyolca şarkılardan türkülere meylederek kullanmaya başladı. İki anlamda önemli, türküleri insanlara duyurması elbette çok önemli. Ama asıl güzellik 1980'lerde özellikle insanların ortadan kaybolduğu dönemde sazını hiç elinden bırakmamış.
olması. Türkiye 1980'lerde çok karanlık bir dönem yaşadı. 12 Eylül 1980 ve sonrasında. Yurt dışında olan ve Türkiye'ye dönemeyen Cem Karaca gibi, Şanay Rudatapan gibi sahiden dönemin önemli isimlerinin ortadan yok olduğu bir dönemde. Var olan isimlerin 1970'li yıllarda toplumcu müzik, politik müzik yapan isimlerin biraz daha aşk şarkılarına yöneldiği bir dönemde Selda elinde bağlamasıyla Değişler seslendirmeye sürdürdü. Adaletin Bu Mu Dünya adlı albümü piyasaya çıkardı. Bu şarkı öyle bir tuttu ki hemen bir film teklifi geldi Selda Bağcan'a. 23 yaşındaydı, sesine ve gitarına çok güveniyordu ve artık film teklifleri almaya başlamıştı. O artık çok ünlü bir müzisyendi. Ancak o yıllar darbe sonrası Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildiği yıllardı. Denizi çiziyorsun ya, suları mavilere boyuyorsun ya, kayıkları martıları koyuyorsun üstüne, sabahı serinliği koyuyorsun ya. Balıkçıları çiz, balıkçıları, geceyi de çiz, doğacak günü de. İfademde şunları söyledim. Bu kitap 76'da yayınlandı. Koçerova, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in ünlü şiir kitabı. Şu anda gidin ve bunu çarşıdan alın, raflarda var. Yani bana niye soruyorsunuz gibi. Bestekarı benim. Ondan sonra besteleyen ve söyleyen benim. Bunu söyleyince şimdi zannettim ki ben de, işte ertesi günü, Selda Hanım. Tamam, raflarda var madem ki sizi serbest bırakıyoruz. Ben böyle beklerken şak diye kelepçeyi yedim. Tutuklamak, gözaltı kararı çıktı. 2 tane de jandarma böyle süngülü arabada. Benim şarkıyı söylüyorlar, Kızıldere. Oğlum dedim, nasıl söylüyorsunuz o? Biz söyleriz abla dediler. Cezaevine gittik işte, ilk gece orada beni marşlarla karşıladılar. Ya tam bir filmdi. Aman Allah'ım, o cezaevi resmen ayaklandı ya. Marşlarla. Ya tam bir filmdi ya. Hiç unutmuyorum o günü. Mesela işkence yapılmadığına inanıyordum 12 Eylül'de. Yapmıyoruz diyorlardı. Baktım yapıyorlar, hani bana yapmadılar ama yani yapılıyor, yani gördüm. Ruhumu etkiledi. Şimdi düşünüyorum da iyi ki girmişim diyorum. İyi gördüm, orayı da gördüm. Çiz demokrasiyi de. Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su, ünlü oyuncu Elay Cavut geçtiğimiz hafta DJ set için İstanbul'daydı ve bu ziyaretinde öğrendik ki oyuncu büyük bir Anadolu pop hayranı. Wood'un Türkçe psikodelik aşkı ise Selda Bağcan'ın İnce İnce şarkısıyla başlamış. Ekşi Fest'te o da çıktı. Benden önce DJ'lik yapmış, bizim şarkıları çalıyor falan. Yaylalara o da çalıyor, durmadan onu çalıyor. Orada o kadar sıcak birisi ki yani inanılmaz. Hemen kucaklaştık. O resimler var zaten. Hatta benden imza alırken ben de elimde bir su şişesi, komik bir resim. Ya bari su şişesini vereydi ya, başka bir taşıyacaktı yani. İnanılmaz bir şey ya. Çok özel bir yorumcu Selda Bağcan sahiden. Türkiye'nin gördüğü en etkileyici seslerden birisi ki yıllar sonra Avrupa'da yeniden keşfedilmesinde bunun çok etkisi var. Son kertede Bumpam'la birlikteliğinin de bunda katkısı var tabii ki. Selda Bağcan müziğini çok iyi bilen bir topluluk Bumpam ve onlarla beraber yaptığı çalışmalar Hollanda'da, İngiltere'de, İspanya'da ve daha dünyanın değişik yerlerinde verdikleri konserler Selda'nın büyüklüğünün göstergesi aslında. Hello, we're Bumpam.
part of Boom Pam. 8 years ago, a friend of mine who lives in Istanbul sent me an album of Selda Bachan, and it was actually mind-blowing for me. And I really love her music. It's a big influence. And then a couple of years later, we have the honor to play with this living legend. Appreciate all that she done through the years, and she's trying to get a clear message to the people, also with the music. The music and Zelda have like a deeper meaning because of her lyrics, and also like it gives the music like a whole new dimension, and it's like a great experience to work with such a big legend. Şimdi birazdan Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacağım. Heyecanlıyım tabii. Hepsi gençlerden oluşan bir koro var orada. Şarkılarıma eşlik edecekler herhalde. Soundcheck bile matine gibi oldu. Prova bitince bir daha diye. Selda bugün dünya sahip çıktı. Çok başka bir sestir. Olağanüstü değişik bir sestir. Zaten o aileyi kıskanıyorum. Selda Adana'da geldiği noktada ben büyük kıvanç duyuyorum. Selda güzelsin. Daha da devam etsin güzelliğin ve de daha da paylaş bizlerle ve dünyayla paylaş. Peki hadi bakalım.